Oyunların başlangıcında karakterler genelde bir bilinmezlik içerisinde uyanır. Aslında burada bilinmezlik içine atılan karakterlerden çok oyuncu. Yani biziz. And one other, whom grace would again bless. Aynı karakterimiz gibi biz de bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu, hangi zamanda geçtiğini, tarihini, olayları tam bilmiyoruz. Yani bu dünyaya yabancıyız. Diğer dünyalardan izole bir haldeyiz. Bu duygu için illaki canlılardan uzak bir yerde olmamız gerekmez elbette. Mesela dilini bilmediğimiz bir ülkede de kendimizi yalnız, soyutlanmış hissedebiliriz. Bu hisler bulunduğumuz çevreyi tanıyarak, kültürünü anlayarak, dilini öğrenerek de gitgide azalır. Oyunlarda temelde iki anlatım tarzı var diyebiliriz. Biri konuşmayla direkt anlatılan, diğeri hiç konuşma olmadan çevre dizaynı ya da farklı görsel elementlerle anlatılan. Bu anlatımların karışık kullanımları da olabilir ama temelde bu şekildedir. Bu iki yola da tam uymayan bir üçüncü yol da var. Bu da oyunlardaki uydurma diller. Bildiğimiz dil ile direkt anlatmak bile zorken neden tamamen uydurma bir dil kullanılır ki? Aslında bu yol çok bilindik. Sık sık da kullanılan bir yol. You do not even know our tongue, do you? Such arrogance to dare take for yourself the name of Nova. Şu örneklerden birini mutlaka duymuşsunuzdur. Yüzüklerin Efendisi'ndeki elf dili olan Elvish. Aegovanen, Legolas Thranduilio. Govannas Vinguenene, Haldir Olorien. Star Trek'teki Klingon. Botash bir Jabluti Rek Kotnay. Harry Potter'daki çatal dili yani Parseltongue. Game of Thrones'ta olan Dothraki. Bu dilleri sevmemizin, ilgi duymamızın ya da aklımızda kalmasının bir sebebi var. Bu dili duyduğumuzda anlamasak bile, konuşamasak bile bize bir his aktarıyor. Elfçe duyduğumuzda zihnimiz Yüzüklerin Efendisi'nin dünyasına ışınlanıyor. Çünkü bu diller hem o dünyanın kültürünü aktarıyor hem de aklımızda onu duyduğumuz sahneler ve Yüzüklerin Efendisi'nin dünyası gezinmeye başlıyor. Tıpkı bunun gibi oyunlarda da farklı bir dil kullanınca özgünlük artıyor. Bu dili duyduğumuzda aklımıza o oyun ve bulunduğu evren geliyor. Fakat başlangıçta henüz bu dile yabancı olduğumuz için aklımıza ilk gelen, hissettiğimiz ilk duygular genelde merak, öğrenme, araştırma ve anlama isteği oluyor. Bu isteği oluşturmak için oyuncunun önüne her şeyi direkt açıklayan bir metin koymaktansa oyuncunun kendi başına çözmesi ya da bu hissi alması daha güzel bir yol. Ben bu uydurma dillere olan sevgimi aslında garip bir şekilde fark ettim. Bu tarz oyunları aradığımdan değil yani. Ama oynadığım oyunlarda sürekli uydurma diller olduğunu fark ettim. Hatta Journey oynadığımda dil olmadığını, melodik seslerle anlaşıldığını gördüm. Rime oynadığımda sadece bağırabildiğimizi, Nier oynadığımda müziklerin dilinin uydurma bir dil olduğunu gördüm. Bu dillerin açıklamaları altyazı şeklinde yazsa bile oyundaki karakter ve dünyanın kültürü uydurma dil ile daha iyi aktarılıyor. Oyuncuda da normal bir dilin uyandırdığı duygudan çok daha farklı ve güçlü bir duygu oluşuyor. Bu konuşulan diller merak uyandırıcı ve karakteri daha sofistike yapıyor. Yabancı birinin dikkat çekmesi çok kolaydır ya. Herkesin Türkçe konuştuğu bir ülkede farklı bir dil konuşan kişi dikkat çeker, merak uyandırır. İşte bu merak duygusunu oyunlara aktarmışlar gibi düşünebiliriz. En ilginç olanlarından birini Nier oyunlarının müziklerinde yaşadım. Bu oyunun müzikleri bende çok fazla duygu uyandıran harika müzikler. Bu müziklerde oyunlarda pek alışıldık olmayan, sık görmediğimiz şey solistin de şarkı söylemesi. Oyunlarda genelde sadece enstrümantal müzik olur, atmosfer müziği olur. Solist kullanılmaz genelde. Ama Nier bu dili duymamızı istiyor.
Fakat şöyle bir durum var ki duyduğum dil anlamını bildiğim bir dil değil. Araştırdığımda bu dilin uydurma bir dil olduğunu gördüm. Bu olay bana çok ilginç geliyordu. Neden anlamını bilmediğim bu müzikleri oyuna çok yakıştırıyorum ve daha önemlisi anlamadığım sözler beni neden üzüyor ya da başka duygular meydana getiriyor. Bunu Replicant oyununu oynadığımda daha net anladım. Oyunun bir kısmında köyün büyüklerinden biri olan Devola bize bir şarkı söylüyor. Bu şarkıyı her yanından geçişimizde duyuyoruz. Fakat sözleri anlamlı gelmiyor. Biraz ilerledikten sonra olaylar gelişir ve büyülü bir kitapla tanışırız. Oyunda bizimle gezen Grimoire Weiss, yani şu uçan kitap, bu müziği duyduğunda bizden farklı bir tepki veriyor. Şarkının dili ona tanıdık geliyor. Parçanın içinde geçen bir efsaneden bahsediyorlar. Sonra ana karakterimiz bu şarkıda geçen sözlerin hasta olan kardeşini kurtarabilecek bir ipucu olduğunu anlıyor falan. Bu kısmı geçiyorum tabi. Önemli kısım Devola'nın bize yaptığı açıklama. Bu şarkılar yüzyıllardır dilden dile aktarılarak söylenmiş. Dolayısıyla zamanla bozulmuş, farklılaşmış ve asıl anlamından uzaklaşmış. Devola'nın bu açıklamasıyla oyun müziklerindeki dili bile hikayeye hizmet edecek bir halde sunmuş oluyor. Bu hikayeyi dinlemek, duyduğum müzikleri ve oynadığım oyunun derinliğini bir anda arttıran ve beni oyuna, hikayesine daha da bağlayan şey oldu. Nier Replicant'ın devam oyunu olan Nier Automata ise konsept olarak tabii çok kısa ve sığ bir şekilde ifade edersem robotlar ve androidlerin aralarında olan bir savaşı anlatıyor. Automata'da kullanılan müzikler de yine manasız sözlerden oluşuyor. Bu müzikleri yapan ve kullanılan dili de oluşturan kişi Amy Evans adındaki bir sanatçı. Oluşturduğu dilin Japonca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İskoçça, Galce gibi dillerden oluştuğunu söylüyor. Bütün bu dillerin bir birleşimi olan şarkılar her kültür ve her dilden insana ilgi çekici geliyor. Anlamadığı kısımları anladığı kısımlarla birleştiriyor, kendi geçmişini diline göre tamamlıyor ya da bazı manalar çıkarıyor. Hiç anlamıyorsa bile bilinçaltında yatan bu kelime haznesiyle bazı duygular yaşıyor. Bunların ilginç gelmesi insanların anlama isteği. Gerçek bir gizemi çözüyormuş gibi hissediyoruz. Zamanla dili, çevremizdeki olayların işleyiş şeklini, nedenleri ve sonuçları daha anlamlı kılıyor. Anlam kazanması bize anlatılmasından çok kendi başımıza anladığımız, teker teker çözdüğümüz için. Bize aktarılan öğreniyorum hissi oyuncunun hikayeye odaklanmasını sağlıyor. Bir diğer örnek de oyun yapımcısı Hidetaka Miyazaki'nin yaptığı Dark Souls ve Elden Ring müzikleri. Miyazaki çocukken tam olarak anlamadan okuduğu bazı hikaye kitaplarından ve bunların sözlerini anlayamadığı kısımları hayal gücüyle tamamladığından bahsediyor. Bu yaşadığı tecrübelere dayanarak oyunlarına da bunu aktarmak istediğini söylüyor. Sadece müzik değil, zaten hikayeleri de benzer. Çoğu zaman net olarak anlatmıyor. Bilinçli olarak sürekli yarım, eksik bırakıyor. Yaptıkları müziklerde de özellikle bir anlam ifade etmemesi için uğraşıyorlarmış. Dillerin insanlar üzerinde büyük bir etkisi var. Bu etkiyi oyunlara katmak ve sadece düz kelimeleri anlamak yerine oyunda bir kültür oluşturma fikri çok hoş. Bu yapılan oyunlara derinlik kattığı gibi oynayanların zihninde de ekstra bir katman açıyor. Delech dotraki jinaki ato esech anna vilhemmo evimotikatiki. Iftich gahozo was givin la jasar ki lech dotraki lazieri konker lefeki mai shech masherach miani. Vos mazifti lech dotraki nahocherekosi.